Ben eski günlerimi arıyorum yavrum. Hangi TV'de? Ha bak sabahtan beri geziyorum bir yarım kilo balık almak için. Bu dosyada halkın ekonomisinden zıkkım ekonomisine evrilmeyi bulacaksınız. İktidar Partisi Milletvekili Asuman Erdoğan işte vatandaşın bu tepkisinden şikayetçi. Ne diyor Ankara Milletvekili Erdoğan? Bir fotoğraf çektirelim, hemen altına zıkkım yiyin yazıyorlar. İşte bu mesajlar 23 yıllık bir iktidarın özeti aslında. Vatandaş AK Partili milletvekiline yorum olarak zıkkım yiyin yazıyormuş. Aslında refahı tabana yaymak vaadiyle halktan destek alıp iktidara gelmişlerdi. İşte hap gibi 2022-2025 yılları arasında Türkiye ekonomisinde yaşananlar. Adalet ve Kalkınma Partisi 2001 yılında yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklarla mücadele vaadiyle yola çıktı. Partinin kuruluş bildirgesinde refahı tabana yaymak ve güvenilir ekonomik politikalarla sürdürülebilir kalkınma vurgusu dikkat çekiyordu. 2005 yılında bir asgari ücretli 305 lira maaşıyla 2 cumhuriyet altını alabiliyordu. Şimdi mi? Onu sona sakladık. 2002 yılında bir Amerikan doları 1,6 lira, enflasyon yıllık %29,7, Merkez Bankası politika faizi ise %62 idi. Türkiye'yi 2001 krizinden çıkaran Kemal Derviş'ten aldıkları ekonomi programını revize ederek sürdüren AKP, gelir gelmez yeni reformlar yaptı. Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefiyle yasalar hazırlandı. Bankacılık sektörünü güçlendirdi. IMF programıyla mali disiplini sürdürdü. Özelleştirme politikalarına ağırlık verdi. Telekom, Tüpraş gibi devasa kuruluşlar satıldı. 1 Ocak 2005'te hükümet para reformu adı altında Türk lirasından 6 sıfıra attı. 2009 yılında tedavüle giren 200 liranın karşılığı 130 dolar gibi rekor bir seviyeydi. Şimdi ne kadar mı? İşte cevabı ekranda. Yüzü batıya dönük reformist dönemi olan 2002-2012 yılları arasında Türkiye ekonomisi istikrarlı büyümeler yakaladı. 2008 ABD kaynaklı küresel finansal kriz bile Türkiye'yi teğet geçti. 2009 yılında -4,7'lik küçülmenin ardından hızla toparlandı. Bu dönemde para bolluğu vatandaşın sıfır otomobil alımına bile yansıdı. 2002 yılında 91 bin adet sıfır araç satılırken bu rakam 2011 yılında 593.519 adete fırladı. Her alanda atılan demokratik adımlar sonucu halkın alım gücü de yükselmişti. Enflasyon tek hanelere hapsolmuştu. Ekonomik refahın artmasıyla AKP 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan genel seçimlerde %49,83 oy alarak büyük bir zafer kazandı. Bu sonuçla 3. kez tek başına iktidar olmayı başardı. 2012 yılında en düşük emekli maaşı 838 lira, Cumhuriyet altını ise 634 liraydı. Emekliler her ay maaşlarıyla 1,5 Cumhuriyet altını alabiliyordu. Ancak her iyi gidişin bir sonu vardı. Dönemin Başbakanı Erdoğan, üst üste kazandığı yerel ve genel seçimler sonucu tek lider haline geldi. Artık ortak akıl ve kardeşim Abdullah Gül günleri yavaş yavaş geride kalıyordu. Hukukun üstünlüğü varken kiracı ev sahibi kavgaları da yoktu. Çünkü kiralar el yakmıyordu. Hükümetin gezi protestoları ve 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmalarına hukukun dışına çıkarak karşılık vermesi sonrası ekonomik göstergeler bozulmaya başladı. Ne var ki birçok ekonomist ekonomik bozulmanın başlangıcı olarak 2013 yılını gösteriyor. Yıllarca 1 lira ile 1,95 lira arasında gidip gelen dolar kuru, çalkantılı 2013 yılının son günlerinde bir anda fırlamıştı. Yılı 2,15 lira seviyesinde kapattı. Aynı dönemde Borsa İstanbul'da da sert düşüşler yaşanmıştı. Borsa İstanbul 100 endeksi 93.178 puanla tarihi zirvesine ulaştıktan sonra 2013 yılının son işlem gününde 67.801 puana gerilemişti. Türkiye'de yargının bağımsızlığı ve paralel olarak ekonomi asıl darbeyi 15 Temmuz 2016'dan sonra aldı. Erdoğan, 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesini kendisini Türkiye Varlık Fonu Başkanı yapmak için çıkardı.
Aynı kararnameyle Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Ziraat, Halkbank, PTT, TCDD gibi devasa kuruluşların bulunduğu varlık fonuna aktarıldı. Buraların harcamaları denetim dışı bırakıldı. Damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı 12 Eylül 2018 tarihinde Türkiye Varlık Fonu'nun başkan vekili yapan Erdoğan'ın hamleleri yabancı yatırımcıyı korkuttu. Parasına el konulmasından korkan yabancı sermaye girişi yavaşladı. 2016'da 12,2 milyar dolar olan doğrudan yabancı sermaye girişi 2019'da 5,6 milyar dolara kadar geriledi. ...14 Temmuz 2016'da 2,87 lira olan dolar, saray yönetiminin yanlış politikaları sonucu rekor üstüne rekor kırdı. Önce 4 lira, sonra 6 lira derken bir anda 36 liraya ulaşıvermişti. Dolar bu. Türkiye gibi ülkelerde bir fırladı mı bütün fiyatları zıplatıyordu. Tıpkı benzinde olduğu gibi. 3 liraya aldığımız benzinin litresine 43 lira vereceğimizi söylesek o zamanlar kimse inanmazdı değil mi? Hem de Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarını harcamalarına rağmen savaş zamanları için Cumhuriyet döneminden beri biriktirilen yedek akçe bile harcandı. Bir yandan küçük bir azınlık zenginliğine zenginlik katarken vatandaş fakirleşti. Kişi başı milli gelir 2021 yılında 12.100 dolardayken 2016'dan sonra 10.000 dolara, ardından gelen yıllarda 8.000 dolara düştü. Fakirin öğünü ekmek zengin menüsüne dönüşüverdi. Bakın işte fiyat değişimi. Dünya Bankası'na göre Türkiye'deki yoksul sayısı 11 milyon kişiyi aştı. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre ise 17 milyon vatandaş sosyal yardıma muhtaç yaşamaya çalışıyor. Hesap vermekten uzak bir yönetim ve yanlış politikalar sebebiyle milyonlarca genç işsiz kaldı. %9'larda seyreden işsizlik %13'e yükseldi. Dosya yayını hazırlandığı an itibarıyla Türkiye'de her 100 gençten 25'i işsiz geziyor. Üniversite mezunları marketlerde kasiyerlik yapıyor. Market ve pazardaki zamlara yetişemeyen vatandaşlarsa 5 litre ayçiçek yağını kaça aldığını kendisi biliyor. Ucuz et almak isteyenlerin Et ve Süt Kurumu'nda girdikleri kuyruk daha da uzuyor. 1 kilo et alacağız diye sabahın köründe geliyoruz. Ben 64 yaşındayım, Adapazarlıyım. Benden yaşlı insanlar var orada. Bak kadınları görüyor musunuz? Herkes perişan halde. Kimisi 1 kilo et alacak, kimisi 1 kilo kıyma. Üçüncü alma şansı yok. 1990'ların kabusu enflasyon 2016 sonrası yeniden vatandaşı yutan canavara dönüştü. 2018 yılında %20,30'a çıkan enflasyon 2023'te %64,77'ye fırladı. Ekonomi profesörlerinin yer aldığı ENAG'ın hesabına göre ise enflasyon %150'lerde seyrediyor. Faiz düşecek, enflasyon inecek vaadiyle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçen Türkiye'de vatandaşa faiz darbesi de indi. %50'ye kadar yükselen faiz sebebiyle vatandaşın ödediği her 100 liralık verginin 45 lirası faize gitti. An itibarıyla %45 faiz veren Türkiye, dünyada en yüksek faizin olduğu ikinci ülke konumunda. İşte böyle halkın ekonomisinden zıkkım ekonomisine geçişi kafanızda daha da oturtmak için AKP başa geldiğinde daha doğmayan bir gencin şu sözlerini de verelim. 10.000 lira para alıyor emekliden. O eve mi gidecek? 7.000 lira zaten. Yemeğe, suya falan yani para bitiyor. Yani biz neyle geçineceğiz ya? Bu delikanlı aşağıdaki gerçekleri bilse daha çok sinirlenirdi kanaatimizce. Bakın 2008 yılında bir buzdolabı 1000 lira, çamaşır makinesi 800 liraya alınıyordu. 2025'e gelindiğinde buzdolabı 20.000 lira, çamaşır makinesi 15.000 lira. Maaşlar bir buzdolabı etmiyor bile. Ne diyelim, zıkkım ekonomisi herkesi yedi bitirdi. Sona sakladık dediğimizi söyleyelim. 20 yıl önce maaşına dokunmadan 2 cumhuriyet altını alabilen asgari ücretli, şimdi ise 22.104 liralık asgari ücretle cumhuriyet altını alamıyor. Çünkü 23.400 lira. Bu yüzden bu ablanın tepkisi. Yukarıdan 10 kişi 10 yerden maaş alıyor. Ha bunların acısı zehir zıkkım olsun.